Bitcoin'de tam bir hafta önceki videomda çizdiğim bayrak formasyonu biraz böyle bir gecikmeli de olsa bakın nasıl da saat gibi tıkır tıkır işlemiş dostlar. Hedef olarak 7600 doları verip 7500-7750 arasında güçlü bir direnç var diye burada hep birlikte analiz etmiştik. Ve Bitcoin'de dün böyle hakikaten yani 7750'ye iğneyi attı, oradan döndü dostlar. Ama tabii ki de bunları ben demiştim demek için anlatmıyorum. Burada ortak akılla hakikaten çok güzel işler çıkarabildiğimizin altını böyle çize vurgulamak için anlatıyorum. Sonuçta tamam yani ben burada oturup analiz ediyorum ama sizlerden gerçekten çok besleniyorum. Yaptığınız yorumlar o kadar katkıda bulunuyor ki bana. Peki şimdi Bitcoin'in asıl yükseliş nedeni ne? Yani şimdi ne olacak mesela? Büyük direnci kırabilecek miyiz? 8.000-9.000 dolar seviyeleri artık bize yakın mı? Halving fiyatlamasına girdik mi mesela? Bunları hepsini konuşacağız ve iddia ediyorum daha birçoğunun da cevabı, birçok sorunun cevabı bu videoda olacak. Ama önce ne var dostlar? Çin var. Evet. Çin fırtınası tam gaz geliyor dostlar. Birkaç ay içerisinde yeni bir kripto para hareketliliği hacmi sırf böyle bir Çin'den kaynaklı olarak karşımıza gelirse inan hiç şaşırmayın dostlar. Çünkü her ne kadar medyada bu iş şu an pek yer almasa da iş gerçekten yani Çin'in kripto parası, bu dijital parası çok ilginç bir hale geliyor. Çin'in bu işin içerisinde kimler var biliyor musunuz? Açıklanan son veriler Amerikan devleri McDonald's, Starbucks ve tabii ki de Subway yer alıyor dostlar. Yani gerçekten şaka gibi ama doğru duydunuz. Şu ortamda baktığında gerçekten kimin eli artık kimin cebinde belli değil. Çin Amerika'nın arkasından dolanıyor gibi duruyor. Yani sonuç olarak bizim her an her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Bu arada bu 3 markada bakın bu demin saydığım McDonald's'tır, Starbucks'tır, Subway'dir. Bunlar Türkiye'de var. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Çünkü erken dönemde Türkiye'de neler olabileceğine yönelik de biraz böyle bir beyin fırtınası yapmak istiyorum dostlar. Böyle bir analiz yapmak istiyorum sizinle. Yeni fikirleri konuşacağız, taze fikirleri konuşacağız. Bitcoin'de de neler oluyor? Yani 7.000 dolar artık bizim için dip seviye mi? Mayıs ayındaki blok yarılanması öncesinde buradan artık Eren yani Bitcoin'dir işte veya altcoin'dir falan bunları almak mantıklı mı? Bu soruların da cevabı olacak ve yeni sürprizler de geliyor dostlar. Bu sürprizlerin katlanarak çoğalması için lütfen hemen en acilinden kanalıma abone olarak yanındaki zile dokunun. Değerli görüşlerinizi, yorumlarınızı mutlaka bol bol yazın. Aynı zamanda bir like'ı da çok görmeyin dostlar. Böyle güzel bir destek verebilirsiniz. Telegram kanalımda hemen bu videonun altında var. Ona da mutlaka katılın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu akşam saat 9'da iCrypex'in Telegram kanalında AMA yani işte ortak soru cevap etkinliğine katılacağım dostlar. Siz soracaksınız, onlar soracak. Ben de elimden geldiğince, dilim döndüğünce cevap vermeye çalışacağım. Telegram kanal linki, iCrypex'in Telegram kanal linki bu videonun altındaki yorumlarda en üstte sabit şekilde duruyor dostlar. Yorum olarak bulabilirsiniz. Tıklayıp mutlaka gelin ve orada buluşalım. Şimdi ise herkes yerini alsın. Bizim dizi başlıyor. Bam bam. Dostlar Kripto Sözlük'te 2 veya 3 bölüm önce Çin'in resmi kripto parası daha doğrusu dijital parası CBDC coin var ya işte onun testlerine, kullanımına Shenzhen dahil tam 4 farklı şehirde zaten başlandığını söyleyip gelecekte bizleri nelerin bekleyebileceğini şöyle detaylıca analiz etmiştik. Gerçekten çok sağ olun. Bayağı bir izlendi o video. Şimdi ise dostlar bakın bu Çin olayı gerçekten ısınacak gibi. Bu testlerde kullanım denemelerinde Amerikan fast food zincirleri olan McDonald's, Starbucks ve hani Subway var dedik ya. Bu 3 marka dışında tabii ki de Çinli markalar da var ve resmi kripto paranın son testlerinin de bizzat Çin Devlet Başkanı'nın o rüya şehri olarak tanımladığı yeşili bol ve aynı zamanda akıllı bir şehir olan Xi'an'de yapılacağını söyleyeyim. Bu işin içerisinde bu arada bunlarla bitmiyor. Bu işin içerisinde WeChat var, Alipay var ve tüm dünyayı kasıp kavuran o PUBG oyunu var ya eminim aranızda oynayanlar vardır. Ben de bir dönem oynadım. İşte o PUBG oyununu piyasaya süren Tencent'te var dostlar. Bu arada Türkiye'de de Trendyol'u 2 sene önce satın alan AliExpress'in ödeme kanalı Alipay var ya işte Alipay Çin'in CBDC coin'inde bizzat çok önemli bir rolde olacak. Coin'in yayılımından sorumlu olacak ve bundan dolayı Çin'deki bir şirket ilk defa dostlar bakın buraya çok dikkat. Çin'deki bir şirket ilk defa bankalarla eşit konuma yükselecek. Bu arada şunu düşünseniz abi AliExpress'e bu resmi kripto para CBDC coin var ya o entegre edilmiş mesela ve Çin hükümeti kendi öz sermayesi
kendisini, kendi gücünü kullanarak AliExpress'e çok ciddi maddi destekle ne yaptırmış biliyor musunuz? Büyük bir kampanya yaptırmış. Kullanıcıya da demiş ki mesela gidin şu borsadan CBDC coin alın, gelin AliExpress'te %50 indirim kazanın mesela. Yani 100 liralık harca 50 lira öde gibi. Hatta bakın madem Alipay bu coin'in resmi ihracatçısı olacak, yayılımından da sorumlu olacak. O halde bakın AliExpress Türkiye'de sahip olduğu Trendyol'a bile bunu entegre edebilir. Bakın bunları ben önden sizlere söylemek istiyorum. Yarın bir gün gerçekleşirse Eren demişti derseniz dostlar, AliExpress'in Trendyol dışında da tabii ki de McDonald's, Starbucks ve Subway, bakın bu üç markanın ortak özelliği ne? Çin'de edindiği bilgiyi Türkiye'ye getirebilme ihtimalleri. Yani bu üç marka zaten Türkiye'de var. İstekli olurlarsa tabii ki de birazcık kripto para piyasasının Türkiye'nin de bu konuda istekli olması lazım. Pilot çalışmalar Türkiye'de yapabilirler. Ha tabii olursa bunlar kendi kripto paramızda olmasın tercih ederiz. Fakat dostlar bunlar hani bugün yarın hemen başlayacak şeyler değiller. Halktan ve şirketlerden ne bileyim Çin'de başlayacak. Ondan sonra halktan ve şirketlerden hükümet, CBDC coin yetkilileri geri bildirimler toplayacaklar. Ona göre belki coin'i tekrar şekillendirecekler dostlar ve bir de bu tarz kampanyalar olacaksa bile elbette koronavirüs bittikten sonra olabilir anca, yani şu an olacak bir şey değil. Bir de tabii dünyanın tekrar Çin'e güvenmesi gerekiyor. Fakat ben çok yüksek ihtimalle olur diyorum. Çünkü Amerika'nın amacı çok uzun yıllardır neydi dostlar? Bakın Amerika'nın amacı neydi? Size soruyorum, yorum olarak yazın. Ben de şimdiden söyleyeyim. Doları tüm dünyada hakim güç kılmak. Petrol, doğalgaz, yeraltı, yerüstü kaynakları, günlük yaşam, telefon, tablet, aklınıza ne gelirse dostlar, bunların hepsinin dolarla alınıp satılmasını sağlamak değil mi? Nitekim de bakın ta 1944 yılında Bretton Woods anlaşmasının bozulmasının hemen arkasından Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı'nın aynen söylediği gibi, yani söylediği düşünülen şu söz var ya, bunu gerçekten aklımızda tutmamız lazım. Dedi ki dolar bizim para birimimiz olabilir ama bu sizin sorununuz dostlar. Gerçekten böyle bir cümle var ve bu işin ne kadar da aslında eski ve güçlü bir planı olduğunu da bence ortaya koyuyor. İşte Çin de bunu kırmak istiyor dostlar. Zaten hani bu koronavirüsle birlikte acaba Amerika tahtından iniyor mu diye söylemler var ya. Yani işte Amerika tahtından inecek, dünyayı artık Çin yönetecek falan. Petrodolar çağı kapanıyor mu falan. İşte bu sözlerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini, bizzat doların hala referans para birimi mi yoksa artık başka bir şeye mi geçiyoruz, ona bakarak anlayabiliriz. Çin bu resmi kripto parasıyla doları yenmeye çalışacak dostlar. Elbette yani tarihten bugüne kağıt paralar ancak arkasındaki devlet kadar güçlü olabilmiş ya. Bu ne olacak? Kağıt paralarda devam eden bu olay, bu gelenek belki kripto paralarda da aynen böyle devam edecek. Çin ne olacak? Çin'in CBDC coin'i maksimum Çin kadar güçlü olacak ama tabii ki de burada Çin'den bahsediyoruz dostlar. Çin Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçmek istiyorsa da zaten ne yapması gerekiyordu? Onun yapmadığı, denemediği yeni bir şey yapmak zorunda. Yani Çin blockchain'in, kripto paraların kara kaşına, kara gözüne falan bu işlere girmiyor. Bunu bir söyleyeyim yani. Dünya buraya gittiği için giriyor. Teknoloji, benim hep söylediğim bir şey var. Teknoloji hiçbir zaman geriye gitmediği, bunu çok iyi bildiği için bu işlere giriyor dostlar ama tabii ki de bilmek yetmiyor. Bildikten sonra sen bu bilgiyle neler yapıyorsun? Bunlar da çok önemli. İşte bunlar seni farklılığa taşıyor. Bu anlamda Çin'i bence gerçekten kutlamak gerekiyor. Bir de tabii ki de şunları soruyor olabilirsiniz dostlar. Ya Eren iyi tamam da bu kripto para ne zaman sahneye çıkacak? Bu kripto para Bitcoin'i ve altcoin'leri yükseltir mi? Yeni bir boğa dediğimiz yükseliş sezonu başlatır mı? Ve biz de buradan para kazanabilir miyiz? Bunu soruyor olabilirsiniz dostlar. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Hemen tabii ki de bugün, yarın piyasaya sürülmesini beklememek lazım. Sonuçta Çin'in prestijini yansıtacak. Fakat bence boğa sezonunu başlatabilecek nitelikte bu güçle bir hikaye olabilir bu. Çünkü ilk defa dostlar bir ülke, hem de tam 1,5 milyar nüfuslu Çin gibi bir ülke, bunun altını çiziyorum, resmi kripto parasını, hadi dijital para demek belki ilk adımda daha doğru ama böyle bir şeyi piyasaya sürüyor. Elbette piyasanın sağ solda bir yandan belli olmuyor ama boğa sezonu için eğer her şey hazırsa, sadece güzel bir haber bekleniyorsa, sadece güzel bir olaya ihtiyaç varsa dostlar, işte bu olay o çok beklediğimiz olay olabilir. Bunu da ben şimdiden söyleyeyim. Bu arada şuna da açıklık getireyim. Ben burada Çin'in kripto parası diyorum da aslında Çin de Amerika gibi davranıyor bir yandan. Dijital para dediğim gibi bu noktada dijital para demek
belki de daha doğru olur. Yani her şey yeni yeni şekillendiği için birazcık yeni bilgiler geldiğinde biz de bunları güncelliyoruz. Fakat dijital parada desek, kripto parada desek dostlar, crypted'tan yani şifrelenmiş para birimi olgusunun gerçeğini değiştirmiyor. Bunu da altını çizelim. Şimdi dostlar buraya kadar tamamsak, buraya kadar zihinler tazelendiyse ne yapalım? Jet hızıyla Bitcoin analizimize geçelim ve Bitcoin'e buradan girilir mi? Alalım mı, satalım mı? Eren, şu an ortam ne? Yani bize ortamı göster. Önümüze ne bileyim ışık tut, fener tut falan diyorsanız da dostlar ve Bitcoin'de $7.000 hakikaten artık dip bölgesi mi? Bunların hepsini şöyle masaya yatıracağız ama bu arada siz de kanalıma hala abone olmadıysanız ben de şimdi tam zamanı diyerek olaya girmek istiyorum. Yakın dönemde yani 1-2 hafta içerisinde konuşmadık ama daha önceleri hatırlıyorum. Yani 5 ay önce, 6 ay önce, 3 ay önce, 1 sene önce çok defa konuştuğumuz gibi Bitcoin'de vadeli işlemlerin bu kontrat bitiş tarihleri var ya, o dönemler gerçekten o 1-2 gün ekstra hacim olabiliyor Bitcoin'de. Dolayısıyla siz isterseniz Bitcoin'de hiç vadeli işlem açmayın, tamam mı? Spot piyasada olun. Sadece işte Bitcoin klasik olarak al satı yapın dostlar ama bu nedenden dolayı, ekstra hacim nedeninden dolayı bu vadeli işlemlerin kontrat bitiş tarihlerini çok iyi bilmek, çok iyi takip etmek gerekiyor. Ben de bunları sizlerle tabii ki de paylaşmaya çalışıyorum. Bence dünkü yükselişin teknik analiz dışında genel piyasa analizi tarafında en büyük nedeni de buydu dostlar. CME'nin kontrat bitiş tarihi zaten bugün. Yalnız şu konuda uyarmak istiyorum sizi. Vadeli işlemlerin getirdiği hacim çok da uzun süreli olmayabiliyor. Buna da bir yandan şöyle bir dikkat etmek lazım. CME'nin vadeli işlemleri ne zaman başlayıp biteceğini görmek içinse lütfen CME'nin web sitesine bakın veya barchart.com'a da bakabilirsiniz. barchart.com dostlar. Buraya da bakabilirsiniz. Bunun dışında Bitcoin'in teknik analizi öncesinde dominansını şöyle bir analiz edecek olursak, yani dominans ne demek? Tüm kripto paralar içerisindeki Bitcoin'in ağırlığı, gücü, kuvveti demek dostlar. Aslında burada ben şunu söylemek istiyorum dominans tarafında. 17 Nisan'da yayınladığımız videodaki analizimizden bu yana aynen Bitcoin sınır hattının tam içerisinde, tam öyle üstünde gezmeye devam ediyor. Dominans şu an 64 üzerinde. Altına düşersek, 64'ün altına düşersek ve hemen eğer düştüğümüz senaryoda hemen böyle hızlıca geri toparlayamazsak dostlar, iyi senaryoda altcoin parti başlayabilir. Altcoin'ler yükselebilir. Fakat kötü senaryoda Bitcoin'in sert düşüşü gelebilir ama halving dediğimiz blok yarılanmasından kaynaklı olarak elbette yatırım tavsiyesi değil ama ben buna en azından şu an kısa vadede çok da ihtimal vermiyorum. Gerçi 50 günlük hareketli ortalamanın altında şu an bu dominans ama yine de bence tutunabilir dostlar. Ben bunu bekliyorum daha doğrusu. Dünyada tabii ki de sert bir olayın olmaması lazım. Yani ne bileyim, koronavirüsün ikinci dalgası gelir abi. O zaman tabii ki de her şey şaşabilir. Belki de şunu söyleyeyim. Halving'e 20 gün varken belki de bir miktar aşağı inebilir. Sonrasında işte halving'in itici gücüyle, halving'in bitmesiyle birlikte, olmasıyla birlikte belki de itici gücüyle birlikte geri toparlayabilir. Bir de ben şunu söylemek istiyorum dostlar. Lütfen sakın unutmayalım. Bitcoin dominansının teknik analizindeki, yani Bitcoin'in teknik analizindeki fiyat kadar hızlı değişmediğini de söylemek istiyorum. Geçiyorum Bitcoin'in teknik analizine ve başta dediğim gibi 17 Nisan'daki videoda bayrak formasyonu neyi gösteriyordu? $7.600'daki yükselişi gösteriyordu. Bunu da zaten sizlerle paylaştım. Elbette yatırım tavsiyesi kimseye vermiyorum ama kendi riskiyle işlem yapanlar, yani biraz da böyle bir yapıp da bekleyebilenler kazanmıştır muhtemelen. Ya ben şunu ısrarla söylüyorum. Ben videoda anlatmadığım ekstra bir şey yapmıyorum zaten. Kazanıyorsak birlikte kazanıyoruz, kaybediyorsak birlikte kaybediyoruz ama tabii ki de yatırım tavsiyesi vermiyorum. İsteyen istediği işlemi açar veya açmaz. Bekleyebilen de diyorum. Çünkü bakın, bekleyebilen de diyorum. Çünkü eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yükseliş benim beklediğimden daha geç gerçekleşti ama gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Peki Bitcoin'de şimdi ne olacak? Yükseliş mi yoksa düşüş mü gelecek sorusunu da cevaplamak gerekirse dostlar, bakın en az 4-5 aydır sizlerle neyi paylaşıyorum? Destek ve direnç olarak 7500-7750 diyorum ve artık böyle hani dilimde tüy bitti. Bitcoin bu rakamların üzerindeyken neydi? Destekti. Ama meşhur kara perşembe zamanı, yani 12 Mart düşüş sonrasında burası çok güçlü bir direnç haline gelmişti. Fakat 7500-7750 bölgesine özel bir önem vermenizi ben gerçekten rica ediyorum. Burayı bir tünel gibi düşünmek belki lazım. Evet, dünkü yükselişle birlikte bir miktar bu tünele biz girdik. Fakat daha dikkat ederseniz tünelden çıkmadık. 7750'yi aşarsak önümüz daha açık gibi görünüyor. Çünkü tünelin ucuna geleceğiz ve artık belki de bir miktar önümüzü daha aydınlık görebileceğiz. Ve sonrasında 8400'e kadar bile bir miktar yükselebiliriz. Yani oralarda çok böyle bir destek direnç noktası olmayabilir. Ama tabii ki de yatırım
yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayın. Her şey, şu an her şey 7750 üzerinde tutunup tutunamayacağımıza bağlı. Ve bakın bir de diğer analize göre yükselen üçgen vardı ve tam destek altından tepki alımı geldi ve bizi ta böyle milimetrik, ya gerçekten en üst dirence kadar taşıdı. Bu arada bakın, bu yükselen üçgeni ben dünkü yükseliş olduktan sonra falan çizmedim. Önceki videolarımda da vardı bu. Yükseliş sonrası bir baktım, tam böyle gerçekten milimetrik çalışmış. Her zaman böyle olmaz ama bu sefer güzel gelmiş. 50 günlük hareketli ortalamada fiyatı böyle alttan destekliyor. Bu da gerçekten gayet güzel. Yalnız RSI fazla yukarılarda kaldı. Bakın üst sınır 70'in şu an üzerinde. Ne zaman buraya çıksa genelde bir düzeltmeyle karşılaşıyor. Vuruyorlar tepesine yukarıdan ve 30-70 çizgisi arasına tekrar inebiliyor. Sonuç olarak bakın, ben bu tünelin ucundaki ışığı gördükten sonra alım yaparım demek istiyorum. Hani 7500-7750 dedim ya bir tünele girdik diye. Tabi isteyen istediğini yapabilir. Bu söylediğim daha böyle bir kısa vade alsatlar için geçerli. Ha tabi halving dediğimiz blok yarılanması tarihi yaklaştıkça biliyorsunuz 20 gün falan kaldı ona da. O tünelin ucundaki ışığı görme ihtimalimiz de bence artıyor. Diyerek Bitcoin analizini şöyle bir bitirdiysek, ama bakın bir parantez açayım. Daha hızlı güncellemeler isterseniz lütfen Kripto Sözlük Telegram kanallarına ve gruplarına gelin. Linkleri aşağıda var dostlar. Bunun dışında Ethereum'da Ripple XRP'ye ve son zamanlarda bana çok fazla sorduğunuz Algo'dan Tezos'a, hiç fark etmez, elinizdeki tüm altcoin'ler için dinleyebileceğiniz, izleyebileceğiniz ve kendinize notlar alabileceğiniz altcoin market cap analizine de geçecek olursak, bakın son Bitcoin analiz videomda bahsettiğim gibi, yani son videoda bahsettiğim gibi simetrik üçgenin iki yönlü hareket ihtimali eşit olsa da zaten iyice yukarıya tırmanmış olması nedeniyle buradan bu devam eder ve üçgenin yukarı yönlü bitirmesi durumunda da 76 milyar dolardaki dirence yükselmeyi deneyebilir tüm altcoin'ler diye şöyle bir analiz yapmıştık ve şu an geldiğimiz noktada da zaten aynen böyle yukarı yönlü kırdık ve tam 76 milyar dolardaki direnci aşamasak da oraya bir dokunduk, oraya bir geldik ve şu an aşağı yukarı 75 milyar dolar civarındayız. Ve peki Eren, yani bunu okey, burada hani bu analizi geçtik. Şimdi ne olabilir? Yani 75 milyar dolarda bir ara durak oluşturduk. Bundan sonra altcoin'ler nereye gidebilir derseniz de bakın bir tık üstü, zaten bunun bir tık üstü, yani altcoin'ler biraz daha böyle bir yükselse, orada tutunsa 76 milyar dolar direncini aşmış oluyoruz. Orada tutunmuş oluyoruz. İşte bunu deneyebilir. Aşarsa da zaten önü 89 milyar dolara kadar açık olabilir. Ama bakın simetrik üçgeni yukarı yönlü kırdık, tamam da 69 milyar dolardaki ara desteğe hala bizim inme ihtimalimiz var. Teknik olarak var. Ve bu olursa da simetrik üçgenin içerisine bir kez daha girebilir ve onun bir kez daha çalışmasını bekleyebiliriz dostlar. Onu tabii ki de o zaman değerlendirebiliriz. RSI şu an burada da yükseğe yakın. Bunu da söylemek istiyorum. Tüm altcoin'ler için geçerli bu. Kesinlikle bunu es geçmemeliyiz ama şu an ben umuyorum ki dostlar tüm altcoin'ler 76 milyar dolara bir kez daha böyle bir ulaşmayı denesinler. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü saatlik formasyonda bir yükselen üçgen var ve bunun da bitişi tabii ki de her zaman olmasa da genelde yükseliş olabiliyor. Fakat bakın saatlik olduğu için önünüze sırf bu formasyondan kaynaklı olarak çok uzun vadeli bir plan koymuyorum diyerek yepyeni sürprizler yolda. Bu sürprizleri herkesten önce öğrenmek isterseniz ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Lütfen hemen böyle bir kanalıma abone olup yanındaki zile dokunun. Fikirlerinizi, yorumlarınızı şöyle bir yazın ve tabii ki de bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu akşam saat 9'da ne vardı? iCrypex'in Telegram kanalında EM, yani soru cevap etkinliği var dostlar. Orada buluşalım. Bana sormak istediklerinizi hızlıca sorabilirsiniz ve o linki de yorumlara en üste sabitliyorum, Telegram linkini. Görüşürüz. Bam bam.